Pemirsa, kasus dugaan genosida terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang terus disuarakan dengan berbagai gerakan untuk menekan pemerintah Tiongkok. Selain tuntutan pidana yurisdiksi universal di Pengadilan Buenos Aires, Argentina pada 4 Februari 2022 mendatang, belasan orang dari etnis Uighur di Istanbul, Turki pada Selasa 4 Januari 2022 lalu melakukan hal yang sama. Di halaman kantor Kejaksaan Istanbul, mereka membentangkan sejumlah poster dengan nada kecaman. Aksi ini bersamaan dengan pendaftaran tuntutan kepada 112 pejabat pemerintah Tiongkok di Pengadilan Istanbul, Turki. Golden Sonmez, pengacara yang mendampingi perwakilan Muslim Uighur, menegaskan bahwa undang-undang Turki mengakui yurisdiksi universal dan memungkinkan untuk menyidangkan kasus ini. Pemirsa, hanya untuk Anda, inilah wawancara eksklusif bersama Golden Sonmez. Öncelikle İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusunda Çinli yetkililer hakkında hem soykırım suçu, hem işkence suçu, hem de insanlığa karşı suçların işlendiğine dair bir başvuruda bulunduk. 19 müvekkilimiz adına yapmış olduğumuz bir başvuruydu. Bu 19 müvekkilimizin 9'u Türkiye vatandaşı. 19 müvekkilimiz bir şekilde yakınları olan, kimisinin kızı, kimisinin çocuğu, kimisinin eşi ya da anne babası gibi yakın derece akrabalarının toplama kamplarında zorla tutulması ve daha farklı çeşitli suçlara maruz kaldığı ile ilgili şikayetlerde bulundular ve toplam biz 116 zorla kaybettirilmiş ya da kamplarda tutulan kişiler hakkında suç duyurumuzu gerçekleştirmiş olduk. Kimleri suçladık? Çin'deki hem genel soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili sorumlu tuttuğumuz siyasi ve siyasi kadroların içerisindeki kişiler ile aynı zamanda lokal karakollar, bu karakollardaki bazı sorumlu polis memurları, adları tecavüz ve işkence suçlarına karışmış olan polis memurları yer almakta ve toplam biz 112 ismi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz dilekçede bildirmiş olduk. Neden Türkiye'de böyle bir dava yoluna gittik? Açıkçası elbette sorduğunuz gibi uluslararası mahkemelere gidilebilir. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ya da sadece toplama kamp uygulamasından dolayı Lahey Adalet Divanı'nda Çin'in yargılanması gibi ihtimaller de söz konusu olabilir. Ancak malum özellikle Çin'in mevcut pozisyonu bir takım başvuruları Güvenlik Konseyi üyesi olması ve benzeri durumlardan dolayı en azından şimdilik çok mümkün gözükmüyor. Ama bu arayışımızı, hukuk mücadelemizi uluslararası alana taşımayı da sürdüreceğiz. Şimdilik Türkiye'de evrensel yargı yetkisine dayanarak bu başvuruyu gerçekleştirmiş olduk. Uluslararası mekanizmalar için de açıkçası karamsar değilim. Birleşmiş Milletler mekanizmalarında ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Çin'in yargılanmasının sürecinin de yakınlaştığını düşünüyorum. Evet, Türkiye'de çok sayıda Uygur, Doğu Türkistanlı yaşamakta. Bildiğiniz üzere en ciddi göç alan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Normal şartlarda aslına bakarsanız dil konusunda, yaşam koşulları konusunda ve Türkiye'nin yine politikaları neticesinde Doğu Türkistanlılar Türkiye'yi tercih ediyorlar. Toplumsal uyum açısından da çok daha kendilerini rahat hissettiklerini de düşünüyorum. Türkiye'de de genel olarak halk nezdinde, insanlar nezdinde yaşam biçimleri, ideolojileri ne olursa olsun Doğu Türkistanlarla yakınlaşan, kendisine yakın hisseden bir kültür söz konusu. Bu da Doğu Türkistanlıları burada daha rahat hissettiriyor. Ama elbette bir takım sorunları var. Yani burada özellikle oturum konusunda ya da işte aileleriyle ilgili hukuki süreçler konusunda, eğitim konusunda kısmen sorun yaşadıklarını da görüyoruz.
Bunun bir kısmı aslında Türkiye'deki genel göç politikalarıyla da ilgili. Yani sadece Doğu Türkistanlıların Doğu Türkistanlı olmasından kaynaklı problemler değil, genel olarak mülteci ve göçmenlerin yaşadığı problemlerden Doğu Türkistanlı gruplarda, kişilerde etkileniyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yapmış olduğumuz başvuru bir ön incelemeye tabi tutulacak öncelikle. Bu ön incelemenin arkasından Türkiye'deki evrensel yargı yetkisi ile ilgili mevzuata dayalı olarak savcılık ön incelemenin ardından dosyayı Ankara'ya, Türkiye Adalet Bakanlığı'na sunacak. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izin vermesi durumunda da soruşturma ve yargılama süreci başlamış olacak. Tabii biz bu süreçten önce hali hazırda da işkence ve tecavüz ve benzeri suçlarla ilgili suçlar işlenmeye devam ettiği için ayrıca sorumlular hakkında bir yakalama kararı verilmesini, tedbir amaçlı tutuklama kararı verilmesini de talep ettik. Bununla ilgili ayrı bir prosedür belki işletebilir savcılık. Bunu hep beraber göreceğiz. Yani şu anda bununla ilgili önceden bir karar bildirmemiz ya da bir yorum yapmamız çok kolay değil. Öte taraftan şunu da söyleyelim. Şikayetçi olan şikayetçi mağdurlardan Türkiye vatandaşı olduğu gibi Çin'de toplama kamplarında tutulan ve bu suçların mağduru olan kişiler arasında da Türkiye vatandaşları var. Doğal olarak aslında bir taraftan evrensel yargı yetkisini kullanmış olsak da yani suç Türkiye dışında ve Türklerin dışında kişiler tarafından işlenmiş olmakla beraber öte taraftan keyfi olarak tutulan, işkence gören kişilerin bir kısmının Türkiye vatandaşı olması biraz daha hukuki bağlamı değiştirebilir. Zira Çin Anayasası'na göre araştırdığımız kadarıyla Çin vatandaşları herhangi bir başka ülke vatandaşlığını kazandıkları takdirde Çin vatandaşlığını otomatik olarak kaybediyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yani Çin'de tutulan Türkiye vatandaşları sadece ve sadece Türkiye devletinin hukuki korumasından faydalanabilir ve bu nedenle de yani başkaca herhangi bir imkan, bir himaye söz konusu olmadığından ve zaten Çin içerisinde herhangi bir yargılama, avukat tutma, adil yargılama, kendisini savunma, herhangi bir yargı merciine itiraz etme gibi hiçbir imkana sahip olmadıklarından dolayı belki de savcılığın farklı bir prosedür işlemesi söz konusu olabilir. Kanaatimce de olması gerekir. Çünkü bizim başvurumuzda belirttiğimiz gibi tutulan kişiler bize göre Türkiye vatandaşı olması ya da Çin vatandaşı olması fark etmez. Hangi dinden, ırktan, hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun toplama kamp uygulaması ve toplama kamplarında işlenen suçlar insanlığa karşı suçlardır ve cezalandırılmaları gerekir. Ama öte taraftan da teknik olarak sadece teknik hukuk açısından baktığımız zaman da şunu söyleyebiliriz ki süreç belki de Türkiye vatandaşlarının pozisyonundan dolayı farklı işleyebilir. Biz dilekçemizde Türkiye vatandaşı ya da Çin vatandaşı kişilerin hepsini aynı kategoride mağdurlar olarak dilekçemizde belirttik. Türkiye Savcılığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın bununla ilgili süreçteki yorumu nasıl olacak bunu hep beraber göreceğiz. Dosyamızda sunduğumuz deliller çok kuvvetli. Yani biz bir taraftan 19 müvekkilimizin hem kendi görgülerine dayanan hem de onların sunduğu bir takım bilgi ve belgelerle dosyamıza gerekli delilleri koymuş olduk. Öte taraftan bildiğiniz üzere kamuoyuna yansıyan çok fazla delil doküman var. Uluslararası raporlar var. Yine uluslararası insan hakları örgütlerinin ortaya koymuş olduğu bazı görüntüler var. Bu kamplardan bir şekilde çıkmış ve kamuoyuna konuşmuş olan bazı görgü tanıkları var. Özellikle kadınların toplama kamplarında karşılaştıkları tecavüz ve cinsel saldırılarla ilgili veriler ve anlatımları bütün dünyanın dikkatini çeken ciddi içeriklerde.
Bunların tamamını biz yani kamuoyuna yansıyan delilleri koyduğumuz gibi müvekkillerimizin kendi yakınlarıyla ilgili bize sunmuş oldukları fotoğraf, video, bazı Çinli mekanizmaların ellerinde olan ve onların bir şekilde sunmuş olduğu bir takım deliller gibi epeyce bir delil sunmuş olduk. Kanaatimce hem soykırım suçu açısından hem işkence ve tecavüz suçu açısından hem de insanlığa karşı suçlar açısından, yani dilekçemizdeki bütün belirttiğimiz kategoriler açısından yeterince kuvvetli delil sunulmuş durumda. Yani hatta belki tutuklama kararını gerektirecek kadar da bir delil sunmuş durumdayız. Bu nedenle açıkçası dosyamızın bu yönüyle kabul edilmeme ya da reddedilme gibi herhangi bir ihtimali söz konusu olmaz. Sadece burada bir tek husus söz konusu olabilir. Türkiye Devlet Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi dosya. Eğer Türkiye politik olarak Çinli sorumluların yargılanmasıyla alakalı politik bir duruş ortaya koyarak olumsuz bir cevap dönmezse dosya hemen yargılamanın başlatılacağı tutuklama kararı, hatta Interpol'le yakalama kararı talebini yerine getirebileceği bir nitelik taşıyor. Bu çerçevede diğer sorunuzu da söyleyecek olursak, yani bu suçluların iadesi anlaşması Çin'le Türkiye arasında biliyorsunuz evet gündem olmuştu sizin de belirttiğiniz gibi. Burada tabii şöyle bir kaygıyla hepimiz şöyle bir itirazda bulunduk, bütün hukukçular ve insan hakları savunucuları. Çin toplama kampı dışında, zaten toplama kampları herhangi bir yargılama ve bir mahkeme kararıyla insanların hapsedildiği yerler değil. Tamamen idari olarak polis memurlarının ya da idari mekanizmaların kafalarına göre yargısız bir şekilde hapsetme cezasını uyguladıkları başka bir statü. Ama bir yargılama söz konusu olduğu takdirde de, yani cezaevlerinde tutulan kişilerle ilgili de adil bir yargılanma imkanı yok. Avukat tutma, kendini savunma, yargılamaların savunma hakkını içerir şekilde düzgün yapılması gibi bir ihtimal söz konusu değil. Haliyle de aslında Doğu Türkistanlılar burada tamamen etnik kimliklerinden dolayı ya da İslami dini kimliklerinden dolayı bir takım suçlara, haksızlıklara maruz kalabiliyorlar. Bu zaten Çin içerisinde sistematik olarak uygulanan bir şey ve bu bütün delilleriyle de ortaya konan bir husus. Bu politikanın gereği olarak da aslında bazı Uygurları, Kazakları diyelim, Doğu Türkistan coğrafyasındaki bu şekilde etnik ve dini olarak ayrımcılığa tabi tutulanlar yer yer çok basit adli suçlarla suçlanmış gibi gösterilerek yurt dışından Çin iade talep ediyor. Türkiye'deki siyasetçiler de aslında suçların iadesi anlaşmasının adli suçlarla ilgili olduğunu söylediler. Ama çok, yani bütün insan hakları savunucuları, herkes bilir ki bu tür politikalar sergileyen devletler suçladıkları kişileri düşüncelerinden dolayı değil, onlara uydurma bir takım adli suçlar suçlayarak o şekilde talepte bulunurlar. Biz bunun Çin tarafından çok mutat bir uygulama olduğunu biliyoruz, görüyoruz da. Haliyle de bu prosedürün işletilmesinin çok ciddi geri dönülemez sonuçlarının olabileceğini, infaz, işkence, idam ve benzeri durumlarla kişilerin karşılaşabileceğini söylüyoruz. Haliyle de bu nedenle suçların iadesi prosedürünün Çin gibi insan hakları yönünden denetime kapalı, İnsan hakları sistematik ihlalleriyle bilinen devletlere böyle bir anlaşmanın içeriğine dayanarak herhangi bir kişinin iade edilmesinin hukuka aykırı olduğunu söylüyoruz. Bunu da her platformda da dile getiriyoruz. Kanaatimce Çin de bu kategoride bir ülkedir.
Evet, başvurumuz normal prosedür, Türkiye'deki yasal prosedürün gereği olarak sisteme girdi. Başvurumuz kabul edildi. Dosyamız normal savcılık soruşturması aşamasında ön incelemeye tabi tutulmak üzere alındı. Dosya numarası da bizde mevcut. Yani normal hukuki prosedür işlemeye başladı. Herhangi bir artı bir şu aşamada işlem yapmamıza gerek yok. Sadece biz kendi dosya numaramız üzerinden başvurumuzu takip edeceğiz ve süreç içerisinde gelişmelerden de hem Türkiye hem de dünya kamuoyunu, ilgilileri haberdar edeceğiz. Zira bu dosya hem bizim müvekkillerimizi hem de insanlığa karşı suçlar kategorisinin bir başvuru olması hasebiyle bütün insanlığın takibinde olması gereken dosya olarak kabul ediyoruz. O nedenle de bilgilendirmeyi de zaman içerisinde mahrem ve gizlilik konuları hariç olmak üzere genel gelişmeleri biz dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlı ve yakınları ve kendileri mağdur edilmiş 19 müvekkilimiz adına yapmış olduğumuz bir başvuru. Biliyoruz ki dünyanın farklı yerlerinde, Arjantin örneklerini söylediğiniz gibi farklı yerlerinde de farklı çabalar var. Bizim henüz daha onlarla karşılıklı bir yardımlaşma ya da o tarz bir diyalogumuz söz konusu değil. Biz tamamen kendi müvekkillerimizle alakalı çalıştık dosyamızı ve delillerimizi ve bu şekilde sunduk. Belki dünyanın başka yerlerindeki bu çabaların hepsi birbirini destekleyerek bu suçların önlenmesine vesile olur. Bizim bundan sonraki aşamada Türkiye dışında da bir takım çabalarımız söz konusu olacak. Sadece Türkiye'deki evrensel yargı yetkisi yönünden değil, Çin'in Doğu Türkistanlara yönelik işlemiş olduğu suçlarla ilgili farklı mekanizmalarda ve özellikle devam eden işkence ve tecavüz suçlarının durdurulması için de Birleşmiş Milletler mekanizmalarına bazı başvurularımız söz konusu olacak. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi bir devlet. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler en baştaki başlangıcı itibariyle Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan o bütün acılar sonrasında kurulan, sonrasında da yine İkinci Dünya Savaşı ve yaşanan büyük acılar ve dramlar sonrasında kurulmuş bir yapı. Dünya devletleri, dünya halkları adına Birleşmiş Milletler'in dünya üzerinde barışın, adaletin sağlanması için umut olan bir mekanizma. Zira hepimizin, bütün insanlığın atalarının yaşadığı acılar üzerine bir daha bu acılar yaşanmasın diye oluşturuldu. Biz İkinci Dünya Savaşı'ndaki kampları, o acıları konuşurken bugün tam da bu kadar aslında dünyanın modernleştiği, iletişimin bu kadar teknolojinin ilerlediği bir zamanda, devletlerin, halkların bu kadar güçlü olduğu bir zamanda birilerinin yine toplama kamplarına insanları zorla alarak, hiçbir yargılama yapmadan, zorla hapsederek insanlar üzerinde işkence, tecavüz gibi suçların işlendiğini duyuyoruz. Bu tablo bütün devletlerin, bütün halkların geldiğimiz noktayı sorgulaması gerektiğini gösterir bir tablo. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barışın değil, yani sadece Güvenlik Konseyi için demeyeyim, Birleşmiş Milletler'in tamamı sadece barışın tesisi için değil, esasen insan haklarının korunması için, insan özgürlüğünün korunması için olması gereken ve güvence oluşturması gereken bir mekanizma. Haliyle bu yönüyle gerçekten ciddi bir sorgulamaya tabi tutuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin genel politikaları barışı değil, sadece aslında insan haklarını tehdit ediyor. Özellikle Çin'in uygulamaları insan haklarının tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelir. Birçok devlete ekonomik, askeri yaptırımın tartışıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Çin'le ilgili ne düşündüğü, ne yapacağı hepimiz için merak konusu. Umut ederim ki sadece barışı sağlamak yönüyle değil,
ya da sadece birilerinin, bazı devletlerin güvenliği ve menfaati doğrultusunda değil, bütün insanlık aleminin beklentisi doğrultusunda insan haklarının da güvence altına aldığı bir yaptırım kararıyla Çin'in toplama kamplarını derhal kapatarak kadın, erkek, çocuk herkesin serbest bırakılmasını ve bunun gerçekten bu şekilde yapıldığının dünyaya ilan edilmesini sağlarlar.